Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz kapşonlu yelek modelini yapacağız. Çalışmasını yapacağız. Yeleğimi parça parça ördüm arkadaşlar. İki ön ayrı ayrı önleri ördüm. Daha sonra arka bedenimizi ördük. Daha sonra da beremizi, şapka kısmını ördük. Bu şekilde daha sonra kenar dikişlerini yaptık. Omuz dikişini yaptık ve bu taraftaki dikiş şapkasının dikişini yaptım arkadaşlar. Yeleğimizin boyutu 1,5-2 yaşa göre uyumludur. Hatta 2,5 yaş bile çok rahat bir şekilde kullanabilir arkadaşlar. Kullandığım iki ipten biraz fazla kullandım arkadaşlar. Yani 3. ipten çok az gitti diyebilirim. Bu şekilde kartopu Baby One kullandım. 250 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar ve 4 numara şişle ördüm. Evet, yeleğimiz çift pirinç modeli ve ayrıntılı bir şekilde sizlere anlattım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar ön parçadan yapmaya başlayalım. Evet. İpimi, şişimi alıp başlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben yeleğimin sağ tarafını ördüm. Şimdi sol tarafını hep beraber öreceğiz. Zaten aynı işlemleri yapacağımız için ben sağ tarafını ördüm. Yalnız sol tarafta sadece düğme delikleri açacağız sizlerle beraber. Bu şekilde ben yeleğimin sağ tarafını bitirmiş oldum. Şimdi hep beraber şişimize, bu arada 4 numaralı şiş kullandım. İpimizi bir miktar ayırıyoruz. Sonradan dikişi yapabilmek için kenarlarında. Şimdi ilmeklerimizle başlıyoruz. Toplamda 4 numaralı şişime 42 ilmek atacağım arkadaşlar. Bu şekilde. ...42 tane ilmeğimi atacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar, ben şişime 42 ilmeğimi attım. Şimdi ilmekleri attıktan sonra bu taraf örgümüzün ters tarafı arkadaşlar. Şimdi ben sağ tarafını örmüştüm, sol tarafını öreceğim. Örgümün ön tarafını çeviriyorum ve bu şekilde, bakın, lastik kısmımız, yine bu pat kısmımız bu tarafta olması gerektiği için hemen haroşa örgülerimden başlayacağım. Evet, bu şekilde olmuş olacak. Örgümüzün sol tarafını yapıyoruz. Hemen haroşa örgülerden başlıyoruz. 7 tane haroşamız var. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane haroşamız var. Bakın, hemen haroşalardan sonra yan tarafında 2 tane düzüm var. Aynı şekilde olması için ne yapıyorum? Örgümün arka tarafında olduğumdan dolayı 2 tersle başlıyorum. 7 haroşadan sonra 2 tane tersim var. Evet. 2 tane düzüm var ve 2 tane tersim var. Evet. Bu şekilde yeleğimizin başlangıcını yapmış olduk.
Yani ilk 7 ilmekten sonra 2 ters 2 düz olarak lastiğimizi öreceğiz. Evet, 2 düz 2 ters. Evet. 2 düz 2 ters. Evet, bu şekilde lastiğimizi ilk sırasına tamamlayalım. İki tersimi yaptım. Öremedim, bir saniye. Evet. İkinci tersimi de yaptım ve son ilmeğimi örerek aldım. Evet, bu şekilde lastiğimizin başlangıcını yapmış olduk arkadaşlar. Bakın, haroşa kısımlarımız burada ve lastik kısımlarımızı da 2 ters 2 düz olarak kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, önde ve arkada düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz ve bu taraftaki 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Bu 7 ilmeğimiz bizim ilik patımız olacak. İlikleri açtığımız patımız olacak. Şimdi arkadaşlar, ben burada 12 sıra lastik örgüsü yaptım. 12 sıra boyunca lastiğimizi örüp gelelim. Daha sonra düğme deliğimizi açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ben son sırama döneceğim. 11. sıramdayım. Ve burada şimdi 7 haroşamızda bir düğme deliği açacağız. 1 2 ilmek ördüm. 3 ile dördüncüyü bir örüyorum ve bir artırıyorum arkadaşlar. 3 ilmeğimi örüyorum. Evet, düğme deliğimizi bu şekilde açıyoruz. 7 haroşa ilmeğimizden 2 tanesini ördük. 3 ile dördüncüyü bir aldık, bir tane doladık ve 3 ilmeğimizi ördük ve örgümün arka tarafına dönüyorum. Bu sıra benim lastik örgüde son sıram arkadaşlar. 3 4 5 6 ve 7 ilmeği haroşamızı ördük. 2 tersimiz var. 2 düzümüz var. 2 tersimiz var. 2 düzümüz var. Evet, lastik örgüdeki son sıramı yapıyorum. Ve ön tarafta model kurulumuna başlayacağız. Çiftli pirincimizi yapmaya başlayacağız. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 ve 12. Evet, 12 ilmeği 12 sıra lastiğimizi ördük ve kenarda da 2 4 6 sıra haroşamız oluştu toplamda. Şimdi
çiftli pirincimizi yapacağız. Çiftli pirinç arkadaşlar, tekli pirinçte bir ters bir düz yapıyorduk. Diğer sırada tersleri düz, düzleri de ters olarak örüyorduk. Şimdi bunda ise yine lastik örgü yapar gibi, bakın lastik örgümde 2 düzüm var. Bu 2 düzü 2 tane ters olarak örüyorum. Örgümün düz tarafındayım şimdi. 2 tane tersim var. Bu tersleri de düz olarak örüyorum. 2 düzüm var. 2 düzü ters olarak ördüm. 2 tersim var. Onları düz olarak örüyorum. 2 düzümü ters olarak, 2 tersimi düz olarak, 2 düzümü ters olarak, 2 tersimi düz olarak, 2 düzümü ters olarak, 2 tersimi düz olarak. Evet, düzlerimi ters, terslerimi de düz örgü örüyorum. Evet, terslerimi düz, düzlerimi de ters örgü olarak ikişerli ikişerli örüyorum. Bakın son olarak 2 düzüm var. Onları da 2 tane ters olarak ördüm ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet. Örgümüzün ön tarafını tamamladık. Şimdi arka taraftayız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 haroşamı ördüm. Bakın 2 tane düz var. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet, ön sırada model değiştiriyoruz. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Yani kurduğumuz modeli 2 sıra örmüş oluyoruz. 2 sıra sonra tekrar değiştiriyoruz. Onu da 2 sıra örüyoruz. Sonra tekrar değiştiriyoruz. Bu şekilde. Bakın arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. 2 düzüm var. 2 tersim var. 2 düzüm var. 2 tane tersim var. 2 düz, 2 ters, 2 düz ve sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafındayız. Ve tekrar model değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın 2 tane ters ilmeğim var. Bunları düz olarak öreceğim. Pardon. 2 ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 2 tane düz ilmeğim var. Onları da ters olarak örüyorum. 2 tersimi düz olarak ördüm. 2 tane düzüm var. Onları da ters olarak ördüm. 2 tersimi düz olarak örüyorum. 2 düzümü ters olarak örüyorum. 2 tersimi düz olarak ördüm. 2 tane düz ilmeğim var. Onları da ters olarak ördüm. 2 tersimi düz olarak ördüm. 2 tane düzüm var. Onları da ters örgü olarak ördüm. Terslerimi düz, düzlerimi de ters örgü örüyorum. Ön sırada model değiştiriyorum. Düzleri ters, tersleri de düz olarak ördüm. Ve 2 tersim var. Onları da düz olarak ördüm ve 7 diş haroşamı örüyorum. 7 ilmek. Evet, tekrar örgümün arka tarafındayım.
7 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim ve her zamanki gibi ilk ilmeğimi hep örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Arka sırada, örgümüzün arka sırasında ne yapıyorduk? Tersleri ters, düzleri de düz olarak örüyoruz. Bakın 2 düzümü düz ördüm. 2 tersimi ördüm. 2 tane düzüm var. 2 tane tersim var. 2 tane düzüm var. Evet, 2 tane tersim var. 2 tane düzüm var. 2 tane tersim var. 2 tane düzüm var. Hep modeli dediğim gibi örgümüzün ön yüzünden değiştiriyoruz. Ön yüzünden değiştiriyoruz. Arka sırayı aynı örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak. Ön tarafta model değiştiriyoruz. Arka tarafta aynı şekilde örüyoruz. Evet. Tekrar ön taraftayız. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakıyorum. 2 tane düzüm var. Bu 2 düzü ters örgü örüyorum. 2 tane tersim var. Onları da düz örgü örüyorum. 2 düzüm var. Onları ters örgü örüyorum. 2 tersim var. Onları düz örüyorum. 2 düzüm var. Onları ters örgü yapıyorum. 2 tersim var. Onları da düz örgü yapıyorum. Düzlerimi ters, terslerimi de düz örüyorum tekrardan. Evet, düzlerimi ters ördüm. Terslerimi de düz örüyorum. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz dediğim gibi. Modelimizi değiştiriyoruz. Tersleri düz, düzleri de ters yapıyoruz. Evet, arka sırada da aynı şekilde yapıyoruz. Yani arka sırada her zaman düzleri düz, tersleri ters örgü olarak örüyoruz. Evet, 7 ilmek haroşamı da ördüm ve yine örgümün ön yüzünü bitirmiş oldum. Bakın bu şekilde örgümüz, modelimiz kendisini göstermeye başladı. Evet arkadaşlar, şimdi aynı şekilde örerek toplamda bu kenardaki haroşalarımızı saydığımızda 42 haroşamız olması gerekiyor. Ve yine aralarda dediğim gibi 10 sıra haroşamızı yaptıktan sonra yine düğme deliğimizi koyacağız. Bakın bu şekilde 10'ar sıra haroşamızı ördükten sonra düğme deliklerimizi açacağız. Ben şu şekilde sayısını da vereyim. Şu koltuk altına koymadan önce bakıyorum, 23 santim arkadaşlar. Evet, 23 santim. Şöyle bir daha yapayım. 22,5 23 santim olasıya kadar örelim. Ben toplamda 42 sıra haroşa olarak ördüm ve benim 22,5 23 santimime denk geldi. Siz de o kadar örün. Aynı şekilde dediğim gibi hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz. Sadece dediğim gibi 10 sıra haroşa ördükten sonra tekrar bir düğme deliği, tekrar 10 sıra haroşa örüp tekrar bir düğme deliği, yine aynı şekilde düğme deliklerimizi de gösterdiğim şekilde açalım. Aynı şekilde çiftli pirinç modelimizi uygulayalım ve daha sonra bu kol altı için çalışmamıza hep beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben ön kısmını koltuk altına kadar ördüm. Toplamda kenardaki haroşaları saydığımda 42 sıra haroşamı ördüm ve 10 sırada ya da 11 sırada bir düğme deliklerimi de açtım. Size ölçüsünü de vereyim.
22,5-23 santim olasıya kadar bakın. Evet. Şu şekilde. Evet, 23 santim. Şöyle göstereyim. Bakın 23 santim. 23 santim olasıya kadar ördüm. Şimdi artık koltuk altı için ilmeğimizi atacağız ve daha sonra eksiltmelerimizi yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi attım. Şimdi arkadaşlar 6 ilmek atıyorum. Yalnız bu kenar patlarımın 7 ilmek gidebilmesi için beden kısmımdan bir ilmek alacağım. 6 ilmeğimi attım. Bir ilmek de buradan ekleyeceğim. 7 ilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz. Biraz sıkı ilmek atın ki ip orada arada ip kalmasın. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ile 8. ilmeği birlikte alacağım arkadaşlar. Beden kısmımdan bir tane eksiltmemi bu şekilde yapmış olacağım. Yalnız ben bu şekilde bakın, bu tarafta hiç belli olmadan eksiltmelerimizi yaptık şu kısımda. Burada da aynı şekilde olması için ben ters taraftan, hani ters ilmeğimizi nasıl yapıyorduk? İpimizi ön tarafa alıyorduk. O şekilde eksiltmemi yapacağım. İpimi ön tarafa aldım ve bu şekilde 2 ilmeğimi bir öreceğim. Evet. Bunu yapmak biraz zor ilk sıra olduğu için. Evet. 2 ilmeğimi bir aldım ve bir tane eksiltmiş oldum. Şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Normalde şişimde burada 6 tane artırma yapmadan önce 42 ilmeğim vardı. 6 tane artırmamı yaptım ve toplamda 48 ilmek oldu buradaki ilmeklerle beraber. Bu şekilde az önce eksiltme yaptığım gibi 8 tane ilmek eksilteceğiz bu taraftan. Toplamda 40 tane şişimizde ilmeğimiz kalacak. Yani buradan eksiltmelerimizi 8 ilmek yapacağız. Evet. Şimdi döndüm. Bir tane ilmeğimi eksilttim. Döndüm. Evet. Ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğim oldu. Tekrar döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i beraber alacağım. Yalnız dediğim gibi ipimi öne alarak ters örgü yapar şekilde kesme işlemini yapıyorum. Evet, bir ilmeğimi daha eksiltmiş oldum. 2 ilmeğimi eksilttim. Evet, arka tarafta haroşalarımı ördüm. Tekrar ön tarafa döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i beraber alacağım. Bakın. Şu şekilde göstereyim. 1 2 ipimi öne aldım. Bakın. 1 2 şişimi buradan alt taraftan geçiriyorum ve bu şekilde eksiltmemi yapıyorum. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4
5, 6 ve 7. Tekrar döndüm. Hep eksiltmelerimizi ön tarafta yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i bir alacağım. Ve bir tane daha eksiltmemi yapmış oldum. Döndüm. Bir ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar döndüm. Örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile 8'i bir alacağım ve kestim. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar döndüm. Evet arkadaşlar, eksiltme işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 8 ilmek eksiltmiş olacağız. Evet. Sayalım kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Evet. Toplamda 2 ilmek daha eksiltip geleceğim arkadaşlar. Sonra beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben toplamda 8 ilmeğimi eksilttim. Son eksiltmemi de yaptım. Daha sonra geri döndüm. Tekrar haroşalarımı ördüm. Ve şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şimdi arkadaşlar toplamda burada 8 ilmeğimizi eksiltmiştik. Şimdi bir sıra gideceğiz. Ön sıraya gideceğiz. Arka sırayı geleceğiz. Ve giderken bir tane daha eksiltmemizi yapacağız. Evet, ben şimdi ön sıradan ön sırayı öreceğim. Arka sırayı da öreceğim ve eksiltme için tekrar geri geleceğim. Evet arkadaşlar, ben o 8 ilmek kestikten sonra tekrar ön sırayı ördüm, arka sırayı ördüm ve şimdi örgümün ön yüzündeyim. Arkadaşlar toplamda 2 ilmek daha eksiltme yapacağız koltuk altı için. Onlar da bir tane ilmeğimizi şimdi eksilteceğiz. 7 ilmeğimizi ördükten sonra bir tanesini eksilteceğiz. Sonra arka sırayı öreceğiz. Bakın 7. ilmeğim. 7. ilmeğimle 8. ilmeğimi bir eksilteceğim. Ne yapıyordum? Arka taraftan eksiltme yapıyordum. Yani ters örgü örer gibi eksiltmemi yapıyordum. Bir ilmeğimi şimdi eksilttim arkadaşlar. Bir ilmeğimi de bu sırayı tamamlayacağım. Arkayı tamamlayacağım. Ve ön sıraya geldiğimde bir eksiltme daha yapacağım. Evet, bir tanesini eksilttik. Şimdi pirinç örgümüzde bu tersi düz olarak örüyorduk. Düzleri de ters olarak örüyorduk. Tersleri düz, düzleri de ters olarak. Evet. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Arka sıramızı da öreceğiz. Ondan sonra geleceğim arkadaşlar. Evet. Ön sırayı tamamladım. Arka sırayı da ördüm ve geldim. Şimdi tekrardan bir tane ilmeğimizi daha eksilteceğiz ve eksiltmelerimizi bitirmiş olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile 8.'yi bir örecektik. İpimi ön taraf alıyorum ve ters örgü yapar gibi
eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Eksiltmemi yaptım. Ve sırayla devam ediyorum artık. Pirinç örgümün modelini nasılsa o şekilde devam ettiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar koltuk altı için eksiltmelerimiz bitmiş oldu. İlk olarak 8 ilmek eksilttik. Daha sonra her ön sırada, yani 2 sırada 2 ilmek daha eksiltmiş olduk. Toplamda 10 tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şişimizde toplam 38 ilmeğimiz var. Evet, şu sırayı da bitirelim ve sayalım. Evet. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 38. Evet. Koltuk altı için kesme işlemlerimiz bitti. Şimdi artık boyun kısmına gelesiye kadar hiçbir şekilde eksiltme veya artırma yapmadan aynı şekilde öreceğiz. Bu sefer koltuk altı için sıra sonunda 7 patımız daha olacak. 7 tane haroşa ilmeğimiz olacak. Ve toplamda beraber sayalım. Kaç sıra haroşa örmüşüz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ve 61. Evet, toplamda bu düğme delikleri olan yerlerimiz 61 sıra olasıya kadar düz bir şekilde öreceğiz. Yani ortada çiftli pirinç modelimizi uygulayıp sıranın başında veya sonunda 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ve aynı şekilde düğme deliklerimizi de açmaya devam edeceğiz. Bundan sonra artık 2 tane daha düğme deliğimiz olacak. 10 sırada ya da 11 sırada bir yapabilirsiniz. Fark etmez. Aynı şekilde dediğim gibi bu kenardaki düğme deliğimizin olduğu bölümün toplamda 61 sıra haroşa olarak örelim ve gelelim. Ondan sonra boyun için kesmelerimizi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben boyutumu tamamladım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet, bu şekilde boyutumu tamamladım. Şimdi bu boyun kısmı için eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi toplamda şişimizde 38 ilmeğimiz var. Bu 38 ilmeği ilk önce 8 ilmeğini birden eksilteceğiz. Daha sonra ikişer ikişer eksilteceğiz arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini ördüm ve üzerinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. 8 ilmeğimi örerek kesme tekniğiyle birden kesmiş oldum. Şimdi sayalım.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Evet, şişimizde şu anda 30 ilmek var. Arkadaşlar, düğme deliği kısmından kesmeye başlayacağımız için örgümüzün arka tarafından kesmelerimizi yapıyoruz. Aklınız karışmasın. Evet, 8 ilmeğimi ördüm ve geri kalan ilmeklerimi yine bu pirinç modelini uygulayarak örmeye devam edeceğim. 2 tane tersim var. Arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorduk. Örgümün arka yüzünde olduğum için düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Ve tekrardan ön tarafa geldiğimde modeli değiştireceğim. İlmekleri yani. Evet, son 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyorum ve bitirdim. Tekrar döndüm. Örgümüzün ön tarafındayız ve kol kısmındayız şu anda. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Bakın düz ilmeklerim var, onları terse çeviriyorum. 1 2 ters ilmeklerimi düze çeviriyorum, düz ilmeklerimi terse çeviriyorum. Evet, örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi değiştiriyoruz. Düzleri ters olarak örüyoruz, tersleri de düz olarak örüyoruz. Evet. İki tersi düz olarak ördüm. 2 düzü de ters olarak ördüm. Ve son ilmeğimi örerek bitirdim. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Ve burada tekrar 2 tane eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Bakın düz ilmek ördüm. Arkadaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2 tane eksiltmemi yapmış oldum ve sırayla devam ediyorum. 2 tane tersim var. Terslerimi örüyorum. Düzlerimi de örüyorum. Bu şekilde arka sırayı tersleri düz, tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Ön yüzümüzü tekrar model değiştirerek öreceğiz ve arka sırada tekrardan kesim yapmak için geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrardan arka yüzüme geldim. Yine 2 ilmek eksilteceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İkincisi düz ilmek ördüm. Arkadakini üzerinden geçirdim. İkinci ilmeğimi ördüm ve üzerinden geçirdim. Yine 2 ilmek eksiltmiş oldum. Arkadaşlar, bu şekilde arka yüzde eksiltmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şişimizde toplam 20 ilmek kalana kadar bu şekilde ikişerli eksiltmelerimi yapmış olacağım. Toplamda 5 kere eksiltme yapmış olmam gerekiyor. Çünkü 38 ilmeğin 8 tanesini bir kerede kestik. Daha sonra şişimde 30 ilmek kaldı. 30 ilmeği de ikişer ikişer 5 kerede 20 ilmeğe düşüreceğim arkadaşlar. Evet, yine kesimlerimizi arka taraftan yapıyoruz. Ön taraftan çift pirincimizin modelini kuruyoruz. Arka tarafta devam ediyoruz. Evet, bu şekilde ikişer ikişer keserek 20 ilmeğimiz kalasıya kadar keselim ve gelelim. Evet arkadaşlar, ben kesme işlemimi bitirdim.
Tekrardan ön yüzümüzü ördüm. Şimdi arka yüzümüze geçiyorum. Evet, bakın toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 kere de ikişer ikişer 10 ilmek eksilttim ve şu anda şişimde 20 ilmeğim var. Evet, bu 20 ilmeğimi bir sıra arkadan gideceğim, bir sıra önden gideceğim ve daha sonra arka taraftan kesmemi yapacağım. Yani 2 sıra daha örmüş olacağım. Evet, çift pirinç modelimize devam ediyoruz ve son 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, arka sıramızı kesme yapmadan ördük. Ön tarafa geldik. Ön tarafı da yine kesme yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. İlmeklerimin değiştiriyorum. Tersleri düz, düzleri ters yapıyorum. Modelim için. Evet. Ön tarafı da tamamladım. Bu şekilde. Ve şimdi arka tarafa geliyorum. Şimdi burada artık bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Yine örerek kapatma tekniğiyle bu şekilde kapatmamızı bitirmemizi daha doğrusu yapacağız. Ve ben iki önümü de bitirmiş olacağım yeleklerimizin. Kaldı iki parçamız arkadaşlar. Bir arka parçamız, bir de arka parçamızı bitirdikten sonra kapşonumuzu öreceğiz. Şimdi bu ön parçamızı bitirdikten sonra ben arka parçamıza nasıl başlayacağız onu da anlatacağım. Ve bitirmiş olduk yeleğimizin ön parçasını da. Kesiyorum tekrardan ipimi. Biraz uzunca bıraktım ki omuz dikişini yapabilelim diye. Şimdi şu şekilde biraz göstereyim ben size. Evet. Bu şekilde yeleğimizin ön parçalarını tamamlamış olduk. Şöyle yan göstereyim. Bu şekilde daha iyi. Evet. Çok düzgün bir çalışmamız oldu. Şimdi arkadaşlar arka parçamızla başlayacağız. Arka parçamızı da şu şekilde söyleyeceğim. Yine aynı 4 numaralı şişimize toplamda 70 ilmek atacağız. Ve 2 ters 2 düz lastiğimizi öreceğiz. 12 sıra. Buralarda da 12 sıra örmüştük çünkü. 12 sıra lastiğimizi ördükten sonra yine çiftli pirinç modelimizi uygulayacağız. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmayacağız. Arka tarafın tabii ki bu şekilde haroşa patları olmayacak. Yani şu şekilde düşünün. Böyle. Direkt lastik örgüyle başlayacağız. Ve direkt pirinç örgüyle devam edeceğiz. Bu şekilde 70 ilmek başlayacağız. Ve koltuk altına kadar 23 santim örmüştük arkadaşlar. Yine 23 santim boyunca öreceğiz.
daha sonra geleceğim arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlamak istemiyorum çünkü video çok uzamasın diye. 70 ilmek atalım. 12 sıra lastik örgümüzü örelim. 2 ters 2 düz. Daha sonra yine çiftli pirinç modelimizi uygulayarak koltuk altına gelelim. Daha sonra koltuk altındaki bu artırmaları yapacağım. Sizlerle beraber o şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, ben arka parçayı koltuk altına kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben arka kısmımı 70 ilmek attım. 12 sıra boyunca 2 ters 2 düz lastik örgümü ördüm. Daha sonra ön bedenlerde de gösterdiğim gibi pirinç modelime başladım ve 23 santim boyunda ördüm. Şimdi koltuk altı için hem artırmalarımızı yapacağız hem de daha önce yapmış olduğumuz gibi eksiltmemizi yapacağız. İlk önce 6 ilmeğimizi artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi toplamda 6 ilmek artırdık. Yine ön bedenlerde yaptığımız gibi bir ilmekte beden kısmımızdakini koyup 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ve 8 ilmek eksilteceğiz. Buradan 7 ile 8.'yi bir alacağız. Döneceğiz, öreceğiz, geleceğiz. Yine 7 ile 8.'yi bir alacağız. O şekilde yine eksiltmelerimizi yapacağız. Aynı ön taraflarda yaptığımız şekilde 1 2 3 4 5 6 evet 7 ile 8.'yi bir alacağız. Yalnız bu tarafta eksiltmelerimizi hep arka ters örgü yapar şeklinde keseceğiz. Şu şekilde ipimizi öne alarak ve 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu ilk sırada birazcık örmek zor oluyor. Evet, 2 ilmeğimizi bir aldık ve ters örgü yapar gibi eksiltmemizi yaptık arkadaşlar. Dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 örmediğim ilmekle beraber toplamda 7 ilmeğimi haroşa olarak yapmış oldum. Evet, tekrar dönüyorum. Bir tane eksiltmemizi bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi tekrar aynı şekilde başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8.'yi bir alacağız. Yalnız dediğim gibi ters örgü yapar şekilde kesiyoruz. Dönüyoruz ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar döndüm. 2 ilmeğimi eksiltmiş oldum. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alacağım ve bir tane daha eksiltmiş oldum. 3 tane eksiltmemi yaptım. Tersinden yine haroşa örgülerimi örüyorum. Döndüm. Şimdi 4. eksiltmemi yapacağım.
1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alacağım. Ters örgü yapar şekilde. Evet, dördüncü eksiltmemi de yapmış oldum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar dönüyorum ve 5. eksiltmemi yapacağım şimdi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile 8'i bir alıyorum ve 5. eksiltmemi yaptım. Döndüm ve bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 7 ilmeğimi tekrar döndüm. Beşinci eksiltmemi yapmıştım. Şimdi 6. eksiltmemi yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alıyorum. 6. eksiltmemi yaptım. Döndüm. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrar ön tarafa dönüyorum. Şimdi 7. eksiltmemi yapacağım. Evet, yine tersinden. Evet, 7. eksiltmemi de yaptım. Arkayı ördüm. Son eksiltmemi yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i bir alıyorum ve dönüyorum. Tekrardan arkayı haroşa olarak örüyorum. Evet. Bu taraftaki eksiltmelerimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Buradaki eksiltmelerimizi bitirdik. Şimdi tekrardan 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra çift birincimizin modelini takip ederek sıra sonuna kadar öreceğiz. Daha sonra tekrardan bu tarafta koltuk altı için artırma yapacağız ve eksiltmelerimizi de yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu sırayı modelimizi takip ederek sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Şimdi dönüyorum. Sıra başında 6 ilmek artıracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrardan aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi, yalnız bu tarafta kesmelerimizi arka taraftan, eksiltmelerimizi örgümüzün arka yüzünden yapacağız. Diğer tarafta örgümüzün ön yüzünden yapıyorduk. O yüzden ters alır gibi ters örgü yapar şeklinde kesiyorduk. Şimdi burada düz örgü yapar şeklinde keseceğiz. Evet, ilk sırayı örmek yine tabii ki zor. Bir de buradaki ilmekleri biraz sıkı atıyoruz arkadaşlar. Çünkü fazlalık ip çıkmasın diye. O yüzden örmesi biraz zor olabilir. 3
4, 5 ve 6. Evet. 7. ile 8. ilmeğimi bir olarak ördüm ve döndüm. Burada bütün örgülerimi, 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini haroşa olarak ördüm ve döndüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi bir olarak ördüm. Dönüyorum. Burası örgümün ön yüzü oluyor. Ön yüzünde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Döndüm. 2 ilmek eksiltmemi yapmıştım. Şimdi de 3. eksiltmemi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i bir örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde kesme işlemini yapalım. 8 ilmeğimizi eksiltelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu taraftan da 8 tane eksiltmemi yaptım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Tekrardan ilk 7 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Daha sonra çift pirinç modelimin takip edeceğim. Son 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı bitireceğim. Daha sonra ön tarafa geldiğimde tekrardan burada 7 ilmeğimi öreceğim. 7 ilmeğimi ördükten sonra, pardon, 6 ilmeğimi öreceğim. 7. ile 8. ilmeğimi yine bir alacağım. Ön tarafta ters örgü şeklinde eksiltmemi yapacağım. Bir tane eksiltmiş olacağım. Sıramı tamamlayıp tersine döndüğüm zaman yine burada 6 ilmeğimi öreceğim. 7 ile 8. ilmeğimi bir alacağım. Burada da bir tane eksiltmiş olacağım. Arka tarafta düz örgü şeklinde eksiltmemi yapacağım. Tekrar sıramı tamamlayacağım. Ön tarafa geldiğimde yine 6 ilmeğimi örüp 7 ile 8'i bir alacağım. Bir ilmek daha eksiltmiş olacağım. Yani toplamda 2 ilmek daha eksiltmiş olacağım. Yani bu eksiltmelerimizin üzerinde her sırada birer ilmek, 2 sırada 2 ilmek eksiltmiş olacağım. Sıramı tamamlayacağım. Geleceğim arka yüzde yine 6 ilmeğimi örüp 7 ile 8.'yi bir alacağım ve burada da toplamda 2 tane eksiltme yapmış olacağım. Daha sonra şimdi arkadaşlar 62 ilmeğim kalmış olacak. 2 buradan 2 buradan eksilttikten sonra daha sonra 32 sıra haroşa olasıya kadar şu kenardaki ilmeklerimiz, haroşa sıralarımız 32 ilmek olasıya kadar hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan örgümü öreceğim. Daha sonra omuz kısımları için ayırma yapacağım ve boyun kısmı için de şöyle hafif böyle bir oyuntu yapacağım, yuvarlak şekilde. Dikiş yaptığımızda boynu daha rahat dursun diye hafif bir oyuntu yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu kenar haroşa ilmeklerimizin sırası 32 sıra olasıya kadar örelim. Normalde 34 sıra olarak yapmıştık. 2 sıra eksik olarak öreceğiz. Daha sonra beraber boyun için oyuntuyu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben koltuk boyumu da tamamladım. Şimdi omuz için
omuzlarımızı kesmeden önce bu boyun için bir oyuntu yapacağız demiştim. Şimdi ben ayırdım. Ön parçalarda arkadaşlar bu kol boyunu 20 ilmek bırakmıştım. Şimdi buralarda da 20 ilmek ayırdım. Sağ kol ve sol kol için bu şekilde ortadaki 22 ilmeğimizi keseceğiz. Yalnız ilk önce 2 ilmek bu tarafta bırakacağız. 2 ilmek bu tarafta bırakacağız. Ortadaki 18 ilmeğimizi keseceğiz. Daha sonra bu tarafı öreceğiz. Geleceğiz. Burayı keseceğiz. 2 ilmeği de burada keseceğiz. Daha sonra örüp bitireceğiz. Aynı şekilde burada da 2 ilmeği keseceğiz. Öreceğiz. Geleceğiz. Daha sonra keseceğiz. Şimdi hep beraber örmeye devam edelim. Şimdi ilk olarak buradaki 20 ilmeğimi öreceğim. Yalnız yine model sıramı takip edeceğim. 4 5 6 pardon 2 4 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane ters ilmeğim var, onu düze çevirdim. Düzlerimi terse çeviriyorum. Terslerimi düze çeviriyorum. Çünkü örgümün ön yüzünde olduğum için ilmeklerimi değiştiriyorum. Evet, 2 tane tersimi de düze çevirdim. 20 ilmeğimi örmüş oldum kol için. İlmek tutucumu çıkartıyorum ve 2 ilmek daha örüyorum. Bunları sonra keseceğiz. Şimdi bu ilmek tutucumuzdan önceki 2 ilmek kalana kadar 18 ilmeğimizi keseceğim. Yalnız örerek kesme tekniğini yapacağım. 1 2 ördüm. Üzerinden atlattım. Ördüm ve üzerinden atlattım. Evet. Bu şekilde. Hem modelimi sırasını takip ediyorum. Örerek kesme tekniğiyle bu aradaki 18 ilmeğimi kesmiş olacağım. Toplamda boyun için ayırmış olduğum ilmeklerin hepsini kestiğimde 22 ilmek kesmiş olacağım. Kollar için de 20'şer ilmek ayırmış olacağım arkadaşlar. Çünkü ön tarafları yaparken de kollar için 20 ilmek ayırmıştık. Evet, bir tane daha kesiyorum ve bakın boynumu kesmiş oldum ve şimdi buradaki 2 ilmeği de bu kolum için öreceğim arkadaşlar, bu kolumla beraber. Daha sonra bu örgülerimin sırasını tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Sıramızı takip ederek şimdi düz ilmeklerim var, onları terse çevireceğim. Ters ilmeklerimi düze çevireceğim ve sıramı tamamlayacağım. Arka sıramı da bu şekilde öreceğim ve geleceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sıramızı tamamlıyoruz ve arka sırayı da örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Arka sırayı da ördüm ve geldim. Şimdi burada tekrar 2 tane eksiltme yapacağız. İlk ilmeği aldım. İkincisini ördüm. Üstünden atlattım. 1
2 ilmeğimi ördüm, üstüne attım ve 2 tane ilmeğimi burada da eksiltmiş oldum. Tekrardan model sıramı takip ediyorum. Ön sıradayız. O yüzden ilmeklerimi değiştiriyorum. Tersleri düz, düzleri de ters yapıyorum. Toplamda kol için 20 ilmeğim kalmış oldu. Evet, son 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Ve dönüyorum. Şimdi arka tarafı da öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ondan sonra örgümün ters tarafında olduğum için ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Birinci sıramı takip ediyorum. Evet. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve burada artık kapatacağız. Hepsini birden kapatacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini ördüm. Ve üzerinden atlattım. Arkadaşlar biraz esnek, biraz yani rahat bırakalım, bol bırakalım ki esnek olsun. Yoksa sıkarsa hoş durmaz. Rahatsız eder yani. O yüzden biraz bol bırakıyoruz ipimizi. Ve pirinç modelimizin sırasını takip ederek kesmemizi yapıyorum. Evet, bu şekilde kolumuzun bir tarafını da bitirmiş oluyoruz. Şimdi diğer kola nasıl geçtiğimi göstereceğim. Oradaki eksiltmeyi de yapacağım. O tarafta da 2 ilmeğimizi eksiltmemiz gerekiyordu. Evet. Bir zincir çektim. Ve şimdi ipimi kesiyorum. Evet. Bakın bu şekilde bir tarafımızı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi sıra bu tarafta arkadaşlar. Ön tarafı örerek geldiğimiz için ipimizi örgümüzün arka yüzünden bağlayacağız. İpimi alıyorum. Ve buradaki ilmeğimden geçiriyorum. Evet. Ve sıkı bir şekilde bağlayacağım ki açılma yapmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sırada hemen eksiltmemi yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini ördüm ve üzerinden atlattım. 1. İkinci ilmeğimi ördüm. Üzerinden atlattım ve 2. Evet, bu tarafta da 2 ilmeğimi eksiltmiş oldum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu tarafta örgümüzün arka yüzünden kesmelerini yapacağız. Diğer tarafa ön yüzünden kesmelerini yapmıştık. Şimdi sıramı takip ediyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum ve arka sıramı tamamlayacağım.
Evet, 7 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm ve bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada yine ilmeklerimi aynı şekilde öreceğim. Yani çift modelimiz, pirinç modelimizle devam edeceğiz. Evet, düzleri terse çeviriyorum. Tersleri de düze çeviriyorum. Evet, bu sırayı da tamamlayıp arka taraftan kolumuzun da kesmelerini yapacağız. Evet. Bu şekilde ördük ve dönüyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi kapatacağız artık. Yine örerek kesme tekniğiyle ilk ilmeğimi aldım. İkincisini ördüm. Diğerinin üzerinden atlattım. İlmeğimi ördüm. Üzerinden atlattım. Bu şekilde kolumuzda da 20 ilmeğimiz kalmış oldu. Kol için. Orta boyun içinde toplamda 22 ilmek eksiltmiş olduk. Evet, haroşalarımı da örerek kapatıyorum. Evet, bu kolumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Şu şekilde göstereyim. Şöyle yandan göstereyim. Evet, modelimizi tamamladık. Arka tarafımızda bakın boyun kısmı için bu şekilde hafif bir ovallik vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar ön parçaları örmüştük. Arka parçamızı da bitirdik. Tek kapşonumuz kalıyor. Kapşonumuzu da şişimize, yine aynı şişimize ve aynı ipimizle toplamda 108 ilmek atacağız. Ve 5 sıra boyunca haroşa örgü öreceğiz. Evet, hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan 108 ilmeğimizi 5 diş boyunca haroşa olarak öreceğim ve sonra modelimi kuracağım. Ben ilmeklerimi atacağım. Haroşalarımı da örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şişime 108 ilmeğimi attım. 5 sıra haroşamı ördüm. Şimdi direkt modelimizle başlayacağız. 1, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Evet, bu şekilde modelimizi yine ön tarafta kuruyoruz. Arka tarafsa tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Ön tarafta modelimizi değiştirerek yapıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi. Evet, bu şekilde 2 ters 2 düz olarak modelimizi kuracağız. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Ön sırada yine model değiştirerek örmeye devam edeceğiz kapşonumuzu da. Evet, kapşonumuzu belli bir boyuta gelesiye kadar hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan
modelimizle beraber örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben boyutu istediğim boyuta ulaşıncaya kadar örüp geleceğim. Ondan sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kapşonumuzun bir miktar ördüm kapşonumuzdan. Şöyle göstereyim. Tam 15 santim. Evet. 15 santim olarak ördüm. Ve şimdi artık kesme işlemlerine başlayacağız. Ben kapşonumu 3'e böldüm arkadaşlar. 41 ilmek bu tarafta, 41 ilmek bu tarafta ve ortada 26 ilmeğim olacak. Bu 41 ilmeklerimizi hiç ilmeğimiz kalmayana kadar şişimizde eksilteceğiz. Sadece bu ortadaki 26 ilmeğimizi devam ettireceğiz. Hep sağdan soldan eksiltme yaparak bu şekilde kapşonumuzu toplayacağız. Şimdi beraber başlayalım. Evet, başlıyorum. Modelimin sırasını takip ederek ön yüzde olduğum için modelimi ilmeklerini değiştiriyordum. Tersleri düz, düzleri de ters olarak örüyorum. 41 ilmeğimi öreceğim. Evet. Toplamda 41 ilmeğimi bu şekilde örmüş oldum. Şimdi orta kısımdayız. Bu sırada sağ tarafta eksiltmemi yapmadan düz olarak geçiyorum. İlmek tutucumu diğer şişime aktardım ve bu ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Sıramı takip ederekten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Evet, 26. ilmeğimize geldik. 26. ilmeğimizi örmeden bu yanındaki ilmekle beraber örüp yan taraftan bir tane eksiltmiş olacağız. Şimdi şişimden çıkardım. Evet, 26. ilmeğimi örmemiştim. Bu ilmekle beraber örüyorum. Bunu düz örmem gerekiyordu ve bu şekilde düz örgü olarak ördüm. İkisini bir ördüm ve kesmiş oldum arkadaşlar bir ilmeğimi. Arka tarafa dönüyorum. Tekrar bu ilmeğimi örmeden aldım. Sıramı takip ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın 26. ilmeğimi örmedim. Şimdiden çıkartıyorum. Ve 26. ilmeğimle yan taraftaki ilmeği bir alıyorum. Düz örmem gerektiği için düz örgü olarak kesimini yaptım. Tekrar dönüyorum. Şimdi bir tane sol tarafta, bir tane sağ tarafta ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Şimdi tekrardan başlıyoruz. İlmeklerimin yönünü değiştireceğim ve örmeye devam edeceğim. Evet, bakalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın 26. ilmeğim. Yan taraftaki ilmekle beraber alacağım. Yalnız ön yüzde ilmeklerimizi değiştirdiğimiz için bu ilmeğimi ters yapmam gerekiyor. O yüzden tersinden örerek kesmemi yapacağım. Ters örgü olarak kesmemi yaptım. 2 ilmeğimi bir aldım ve kesme işlemimi yapmış oldum. Dönüyorum arka tarafa. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sıramı takip ederek örgüme devam ediyorum. Zaten artık arkadaşlar orta sırayı saymasanız bile eksiltme yerine geldiğiniz zaman fark edeceksiniz. Şimdi ben göstereceğim tekrardan. Eksiltmeleri yaptığınız için evet, bakın burada bir ayrım var. Burası bizim eksiltme noktamız. Hatta sayalım. Bakın burada da bir ayrım noktası var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ve 26. ilmek. Ve bu da 26. ilmeğimle yan taraftaki ilmeği bir alacaktım. Bakın ters örgü. O yüzden ters örgü olarak kesmem gerekiyor. Ve bu şekilde ters örgü olarak kesimimi yaptım. Dönüyorum. Tekrardan ilk ilmeğimi boşaldım. Ve ön yüzde olduğum için ilmeklerin değiştiriyorum. Evet. Sıramı takip ediyorum. Evet, 26. ilmeğime geldim. Ve bakıyorum yan tarafta düz ilmek var. Onu tersine çevirmem gerekiyor. Ve dönüyorum. Ters ilmek olarak örüyorum. Pardon, bunu bakın çift ters ilmek yapmışız. Bu ilmeğimi düz olarak yapmam gerekiyor ve düz olarak aldım. Buradaki orta kısımdaki sırayı takip ediyoruz arkadaşlar. 2 tane tersim var. Daha sonraki ilmek düz olmalı. O yüzden düz örgü olarak aldım. Dönüyorum arka tarafa. Tekrardan sıramı takip ederek modelimi yapıyorum.
Evet. 26. ilmeğime geldim. Bakın ters ilmekle örmüştüm. Bu ilmeğin düz olması gerektiği için 2 ilmeğimi de düz örgü olarak ördüm. Tekrar dönüyorum. Evet, bakın arkadaşlar, bu noktalarda eksiltmelerimiz belli olmaya başladı. Bu şekilde. Şimdi başta da dediğim gibi arkadaşlar, aynı şekilde bu 41 ilmek ayırmıştık sağ tarafta ve sol tarafta. O ilmekler 4 ilmek kalana kadar bir sağ taraftan bir sol taraftan eksiltmelerimizi yapıyoruz. Tek orta tarafı örüyoruz. Döne döne eksiltmelerimizi yapıyoruz. Aynı gösterdiğim şekilde. Dediğim gibi sağ tarafta ve sol tarafta 4 ilmek kalana kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sağda ve solda 4 ilmek kalasıya kadar kesimlerimi yaptım. Şimdi beraber devam edeceğiz kesmeye. Bu sefer arkadaşlar 3'er ilmek alacağız. Ortadan bir ilmek de eksiltmiş olacağız. Ortadan ilmekleri de toplamış olacağız. Ense için hani birazcık rahat olsun diye enseyi toplayacağız. Şimdi ben en son bu tarafta örgümün arka tarafında 2 ilmeğimi bir alarak kestim ve 4 ilmeğim kaldı. Şimdi ön taraftan modelime devam ediyorum. Diğer 4 ilmeğin olduğu tarafa kadar öreceğim. Bir ilmek orta kısımdan, bir ilmekte yan kısımdan eksiltmiş olacağız yani. Evet, bakın bu tarafta orta kısımda 2 ilmeğim var ve yan kısımdan da bir ilmeğimi alacağım. Bakıyorum sıramda düz örgü olarak devam etmem lazım. O yüzden bu 3 ilmeği düz ilmek olarak alıyorum. Evet, dönüyorum. Evet, arka sırada aynı şekilde devam edeceğim. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz arka sırada. Ortada toplamda 26 ilmeğimiz vardı. Orta ilmekleri 20 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Boyun kısmı için toplama yapacağız. Yani toplayacağız boyun kısmını. 26 ilmekten 20 ilmeğe. Şimdi bakın, evet, tekrardan bu tarafta 2 ilmeğim kaldı. Bu taraftan da tek ilmek alacağım. Bakıyorum örgüm düz örgü olmalı. O yüzden buradan da kesmeme 3 ilmeğimi düz örgü olarak alıyorum. Dönüyorum. Sağda ve solda şimdi 3'er ilmeğim kalmış oldu. İlmeğimi aldım. Düz örgü yaptım. Ters örgü. Evet, ilmeklerimi değiştiriyorum. Yine örgümün ön tarafındayım. Modelimi ilerletiyorum. Evet. Bakıyorum. Şimdi ortadan 2 ilmek, kenardan 1 ilmek. Bakıyorum tekrardan 2 tane düz ilmeğim var ve bu ilmeğimin ters olması gerekiyor. O yüzden ters örgü olarak alacağım. Şimdi 3 ilmeğimi arkadan batıyorum. Dolayıp çekiyorum. Evet, 3 ilmeği ters örgü olarak kapatmak biraz zor olabilir. Evet. Bakın 3 ilmeğimi ters olarak kapatmış oldum.
Dönüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Arka tarafımızı örüyoruz. Evet, tekrar 2 ilmek burada, 1 ilmek de buradan. Bakıyorum 2 tane düz ilmeğim var. Bunları da ters olarak almam gerekiyor. Evet, 3 ilmeğimi arkadan şimdi batıyorum. Doluyorum ve geçiriyorum. Evet. Ve bu şekilde yine kesmemi yapmış oldum. Evet. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ve 2 ilmeğim kaldı. Yan taraflarda ilmeklerimi değiştirerek modelime devam ediyorum. Evet, tekrardan bakıyorum, bu tarafta 2, bu tarafta tek. Bakıyorum burada bir tane ters ilmeğim var ve bir tane daha ters ilmeğim lazım. O yüzden bu yine 3 ilmeğimi ters ilmek olarak alıyorum ve döndüm. Bu tarafta tek ilmeğim kaldı. Dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım ve devam ediyorum. Evet, orta kısımda 20 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Şimdi sayacağız ve son eksiltmemizi de yapacağız üçlü olarak. Evet, bakıyorum burada da ters ilmeğim var bir tane. Bu 3 ilmeği de ters ilmek olarak örmemiz gerekiyor. Evet. Ve evet. Bu tarafta da bir ilmeğim kaldı. Şimdi sayıyoruz. Orta ilmekleri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Evet. 20 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi bu kenardaki kalan bir ilmekleri, onları da önceki yaptığımız gibi teker teker keseceğiz. Şimdi bu gidişimizde zaten diğer taraftaki ilmeğimizi kesip bitirmiş olacağız. Evet. 2 ilmeğime bakıyorum, düz olarak alıyorum ve bu taraftaki ilmekler bitmiş oluyor. Dönüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Sıramı takip ediyorum. Evet. İlmeklerimi ördüm ve son 2 ilmeği de bir alarak örüyorum. Evet, bu şekilde sağdaki ve soldaki ilmeklerimizi tamamen bitirmiş olduk. Bu sırada da artık örerek kesme tekniğiyle ortadaki ilmeklerimizin hepsini
bitireceğiz arkadaşlar. Kapatacağız. Göstereyim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve üzerinden atlattım. Evet, yine modelimizin sırasını takip edersek daha iyi olur. Ters örgümü ördüm. Modelimizin ilmeğimi üzerinden geçirdim. Bu kapatma, bu kesme tekniğini yaparken biraz serbest bırakın arkadaşlar. İpi biraz bol bırakın ki orada gergin durmasın. Rahatsız olmasın. Evet. Bu şekilde kapatmamızı yapıyoruz. Bir tane örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Ördüm. İlmeğin üzerinden geçirdim. Ördüm. İlmeği üzerinden geçirdim. Bu şekilde ortadaki 20 ilmeğimizi de bitirmiş oluyoruz. Ve son ilmeğimizi de ördüm. Evet, şimdi arkadaşlar. Evet, ipimi kestim. Bu şekilde bakın, kapşonumuzu da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, yeleğimizin sadece dikiş yapımı kaldı. Şimdi ben diğer parçaları da göstereyim sizlere. Evet. Bu arka parçamız. Arka parçamızın arka yüzünü getiriyoruz. Ve önlerimizin de şu şekilde ön parçalarını, yani ters kısımları içe doğru bakacak. O şekilde getiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu da kapşonumuz olacak. Buraya dikeceğiz. İlk önce yalnız bu kenar ilmeklerini dikiyoruz. Daha sonra şu ense, boyun kısmını, kol kısmını dikeceğiz. Şimdi şu şekilde ben dikişini göstereceğim. Daha sonra bütün her yeri dikip geleceğim. Yalnız kapşonu nasıl diktiğimi göstereceğim. Hep beraber dikeceğiz kapşonu. Şimdi yan taraftaki ilmekleri bu şekilde birleştiriyorum. Uç kısmından batırıp sabitliyorum ve şöyle daha yakından göstereyim. Bakın, kenarlarda ilmekler var. Onların ortalarından geçiyorum arkadaşlar. Karşılıklı ilmeklerin ortalarından, bakın, buradan ve buradan. Ve çaprazlamasına dikiyorum. Bakın, buradan ve buradan. Evet. Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, bu yan dikişleri bu şekilde bu koltuk altına kadar dikiyoruz. Daha sonra diğer tarafı dikeceğim. Bu yan kısmı dikeceğim. Ve daha sonra şu kol kısımlarını dikeceğim. Ondan sonra kapşonu birleştirmek için geleceğim arkadaşlar. Siz de dikişlerinizi yapın. Daha sonra kapşonu beraber dikelim. Evet arkadaşlar, ben yan dikişlerimi yaptım. Omuz dikişlerimi de yaptım. Düğmelerimi de diktim. Şimdi hep beraber
bu kapşon kısmını dikeceğiz. Ben şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Tam kapşonumuzun bu orta kısmını bu şekilde ikiye katlayıp tam ortaladım ve bu yeleğimizdeki boyun kısmından da tam ortalayıp bu şekilde buraya sabitledim. Daha sonra bu şekilde uçlarından, şuralardan dikişe başlayacağız. Oraları da sabitledim. Şu şekilde. Bakın ucu kısmında birkaç ilmek kalacak. Şimdi ben buradaki ipimi, iğneme geçiriyorum. Çıkartıyorum. Evet. Şimdi buradaki 3. ilmekten bu şekilde batıyorum arkadaşlar. Ben kapşonumda hafiften ipim kalmıştı. Evet, buraya bu şekilde bunu sabitledim. Ve yine ilmeklerden karşılıklı olacak şekilde dikişimi yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Kapşon dikişimizi de bu şekilde yine her zamanki gibi yapacağız. Evet, bu şekilde böyle sırayı takip ederek dikelim arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar, uç kısmımıza kadar dikişimizi yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bakın dikişlerimi yaptım. Bu şekilde kenarlardan dediğim gibi 2-3 ilmek bıraktım. O da şu düğmeyi iliklediğimizde boynunu çok rahatsız etmesin diye. Bakın bu şekilde çok güzel bir çalışma oldu. Kapşonlu yeleğimiz bu şekilde. Ben şimdi size ölçülerini de vereceğim. Evet, omuz hizasından bel hizasına kadar 36 santim. Bel genişliği de 32 santim arkadaşlar. Evet, 1,5-2 yaşı çok rahat olur. Hatta 2,5 yaş bile çok rahatlıkla giyebilir arkadaşlar. Çok güzel oldu yeleğimiz. Çok da zorlanmadan yaptık. Çok kolay bir model. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki çalışmamda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.